Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal çıtır çıtır içi de kat kat nefis bir kruvasan tarifi yapacağız. Gerçekten bu tarifi denediğinizde diğer kruvasan tariflerinin aslında orijinal olmadığını göreceksiniz. Şimdi hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Şöyle 4 su bardağı elenmiş unumun ortasını çukurlaştırıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı da kuru mayamı ekleyip üzerine 1 su bardağı ılık sütümü ve 1 su bardağı ılık suyumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Su ve sütün ılık olması önemli arkadaşlar. Ölçülerimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü görmüş olduğunuz gibi klasik herkesin evinde bulunan 200 mililitrelik su bardağıdır. Şöyle 1 çay kaşığı kadar tuzumu da unun üzerine ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada suyu kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var arkadaşlar. Hamurumuz bir anda sertleşmesin veya yumuşak olmasın diye yavaş yavaş kıvamını ölçe suyu ekliyorum. Hamurum biraz kıvam aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını da ekliyorum. Ve güzelce spatulamla karıştırıyorum. Hamura tereyağı girdiği için hamur bu aşamada elinize biraz yapışabilir. Ancak hamuru yoğurdukça elinizi bıraktığını göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi dıştan içe doğru katlayarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum kıvam aldıkça artık elime yapışmamaya başladı. Hamurunuz bu kıvamda olması gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ve hamurumun üzerini kapatarak 4-5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen hamurumu tekrar açıp 7-8 dakika daha yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu dinlendirme ve yoğurma aşamalarını atlamadan dikkatli bir şekilde uygulamanızı tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum artık pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle ve temiz de bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra dinlenen hamurumun üzerine açıyorum ve hamurumu buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında da 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu dinlendirme ve yoğurma aşamaları tarifimizde çok önemli. Bunları atlamadan uygulamanızda fayda var. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdiğim hamurum tam istediğim bir kıvamda oldu. Şöyle bir havasını alıp hamuru daha fazla sertleştirmeden hafiften toparlıyorum. Ve hemen hamurumu 18 eşit parçaya bölüyorum. 20-22 eşit parçaya da bezelerinizi bölebilirsiniz. Bölmüş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Ve ilk bezemden başlayarak altını üstünü güzelce unladıktan sonra tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Bezelerimi açarken un ve nişasta karışımı kullandım arkadaşlar. Nişasta da kruvasanlarımızın daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Şimdi bütün bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya devam ediyorum. Açtığım bezeleri kenara kaldırıyorum. 200 gram sürülebilir kıvama getirdiğim tereyağımı ve böyle bir servis tabağını yanıma alıyorum. Ve her bir hamur parçasının arasını güzelce yağlayarak üst üste katlamaya başlıyorum. Açmış olduğum 18 tane bezenin hepsinin arasını tek tek güzelce yağlıyorum. Bu yağlama aşaması da kruvasanların yapımında gerçekten önemli bir aşama arkadaşlar. Bu aşama kruvasanlarımızın kat kat ve çıtır çıtır olmasını sağlayacak olan aşamadır. Lütfen bunu da atlamadan uygulamanızı rica ediyorum. Şimdi bütün hamur parçalarını güzelce yağladıktan sonra üzerine bir streç filmle hava almayacak şekilde kapatıyorum ve bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum.
Eğer hamurlarınızı bir gece dinlendirirseniz tam da istediğiniz gibi bir sonuç alırsınız. Ancak vaktim yok diyorsanız eğer en az 2-3 saat buzdolabında hamurlarınızı dinlendirmenizde fayda var. Ancak aslında bu tarifin en güzel yanlarından biri akşamdan hamurunu hazırlayıp sabah şeklini vererek fırına verip kahvaltılarınızda tüketmektir. Dolaptan çıkarmış olduğum hamurlarımı hafif un serpmiş olduğum zemine alarak bu şekilde merdane ile ve elimle düzelterek yuvarlak formda açmaya başlıyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu aşamaları atlamadan uygulamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü kruvasanlarımıza asıl lezzetini verecek olan bu dinlendirme aşamalarıdır. Güzel dinlenerek, katmerlenerek asıl lezzetini yakalayacaktır. Şimdi merdane ile açtıktan sonra en son böyle bir oklavayla hamurumu düzeltiyorum. Ve bir kesme aparatıyla yuvarlak açmış olduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum iki parçayı da şekillendirmeye başlıyorum. Ben 6 parça hamurumu üçgen kestikten sonra size kare şeklinde göstermeyi tercih ettim. Sizler kare şeklinde yapmak istemezseniz bütün parçaları bu şekilde üçgen şeklinde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şeklini vermiş olduğum bütün hamur parçalarını kenara alıyorum ve ilk hamur parçasından başlayarak asıl kruvasan şeklini vermeye başlıyorum. Hamur kesme aparatıyla böyle kenarından çentik atıyorum ve içeri doğru kıvırarak ve hamuruma kruvasan şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı gerçekten oldukça kolay bir tarif. Sadece dinlendirme aşamalarına dikkatli bir şekilde uygularsanız sizler de evlerinizde mükemmel kruvasanlar hazırlayabilirsiniz. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve benim için yorum kısmına ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz benim için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerin bildirimini anında almış olursunuz. Dilerseniz kruvasanlarınızın arasına çikolata sürerek de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kare kesmiş olduğum hamurların arasına sürülebilir çikolatadan sürüyorum ve onları da bu şekilde sararak şeklini veriyorum arkadaşlar. Ve son köşede kalan parçaları da bu şekilde şeklini verdikten sonra hazırlamış olduğum kruvasanlarımı pişirme kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Burada çok sıkışık olmadan aralıklı olarak yerleştirmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü zaten pişerken de kabaracağı için birbirlerine değmeden hava alarak pişmeleri gerekiyor. Şimdi hazırlamış olduğum kruvasanların üzerini temiz bir bezle kapatarak oda ısısında 1 saat tepsi mayasına bırakıyorum. Ve bir tane yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı da su ekledim. Hazırlamış olduğum karışımı mayası gelen kruvasanlarımın üzerine güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için alt üst ayarda 200 derecede ayarladım. Ve yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine fındıkla süslüyorum. Sizler dilerseniz süslemede file badem de kullanabilirsiniz. Veya hiç süslemeden sade olarak da fırına verebilirsiniz. Artık kruvasanlarımı fırınıma veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi nefis bir şekilde kızarıyor. Ve artık altı üstü güzel bir şekilde kızaran kruvasanlarımı fırından çıkarıyorum. Şahane bir görüntüye ulaştı arkadaşlar. Gerçekten o dışarıda satılan kruvasanlarla lezzeti birebir aynı, orijinal bir tarif. Evde mutlaka denemenizi öneriyorum. Çünkü gerçekten hem yapımı çok kolay hem de herkesin evinde bulunabilecek az malzemeyle hazırlanan harika bir lezzete sahip olan kruvasan tarifi oldu arkadaşlar.
Servis için hazırlamış olduğum kruvasanlarımın üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum arkadaşlar. Ve hemen bir tanesini bölerek iç dokusunu da sizinle paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi içi göz göz ayrılıyor arkadaşlar. Bugüne kadar görmüş olduğunuz içi poğaça gibi duran orijinal olmayan kruvasan tariflerini bir kenara bırakın ve artık benim tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer vermiş olduğum bütün püf noktalarını atlamadan uygularsanız sizler de evlerinizde bu orijinal kruvasan tarifini yapabilirsiniz. Kruvasanlarımın güzel sunumuyla sizleri baş başa bırakırken ben de artık videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.